Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünümüz var. Onunla başlayacağım. Şöyle ipimin kalınlığını göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip, 100 gram, 220 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel, şöyle kabarık, gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi alarak başlıyorum. Birinci ilmeğimi şu şekilde aldım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olarak ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kuracağız. Ben ilmeklerimi çıkartıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Zemin oluşturmak için. Çünkü ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek şu şekilde şöyle artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şu artırma yaptığım ilmeği alarak bu 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Daha sonra yine bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle artırma yaptım. İlmeğimi ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra yine 4 ilmek düz, 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi 2 düz ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. 1 ilmek yine artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi de 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok arkadaşlar. Bütün model boyunca ilmeklerimizi ters öreceğiz arka yüzünde. Ön yüzünde şekillendireceğiz. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 4 ilmek düz, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırdığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım bu ördüğüm 2 ilmeğin. Bir artırma, 2 ilmek düz, artırdığımı üzerinden geçirdim, bıraktım. Arada 4 düz, 4 düz ilmek ördüm.
Daha sonra bir artırma, 2 ilmek düz, artırma yaptığım üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir artırdım, 2 ilmek düz ördüm. Artırdığımı da şöyle üzerinden geçirip bırakıyorum. İlmek sayımızda yani artma olmuyor bu şekilde. Bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde aynı birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemleri yaptık üçüncü sırada. Dördüncü sırada yine ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada 2 ilmeğim var. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sıramı tamamladım. Şimdi 5. sırada modeli kaydıracağız arkadaşlar. Model aslında 4 sıradan oluşuyor. İkinci model kurulumunda şurada yaptığımız işlemi buradaki boşluklarda yapacağız. Modeli kaydırarak devam edeceğiz. Hemen devam edelim. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Şu şekilde aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Şu artırma yaptığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek düz. Pardon, önce bir dolayacaktık. Onu unuttum. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Buraya kadar tamam. Şimdi buradaki ilmeği 4 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir artırma, 2 ilmek düz. Üzerinden geçirdim, bıraktım artırma aldığım ilmeğimi. Bir artırma, 2 ilmek düz. Bunu aldım, üzerinden geçirdim, bıraktım. Devamındaki 4 ilmeğimi de düz ördüm. Modeli kaydırmış olduk. Bakın model böyle devam edecek arkadaşlar. Şu şekilde. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Artırma aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, 2 ilmek düz. Bunu aldım ve ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. 4 düz ilmek ördüm. Bir artırma, 2 düz aldım. İkisinin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 düz. Pardon, önce artırma yapmayı unutmayalım benim gibi. Bir artırma, 2 düz. Daha sonra bu ikisini artırma yaptığım ilmeği aldım ve bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Sıra sonunda yine 4 düz ilmek. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli tamamladık arkadaşlar. Dediğim gibi aslında model 4 sıradan oluşuyor.
İkinci model kurulumunda da kaydırarak tekrar 4 sıra yapıyoruz. Yani toplamda 8 sıradan modeli oluşturuyoruz. Kaydırmalı olduğu için bu şekilde yaptım. Evet, sıramı tamamladım. Modeli kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Bir dahaki model kurulumunda burada 4 ilmek düz, şu boşluğa da yine şu ilmek kaydırmayı yapacağız. Tekrar modeli kaydırarak kuracağız. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Onu göstereyim hemen size. Bakın bunu da yelek olarak şöyle bir parça başladım size göstermek için. Şu şekilde ayarladım. Bunu beraber yaptık lastiksiz olarak. Bunda da hazır lastik ördüm. Şu lastiği uyguladım. Kenar patını uyguladım. 8 ilmek kenar pat koydum. Şöyle. Şöyle güzel bir yelek önü oldu. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. Arkasını da göstereyim hemen size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın. Dediğim gibi model güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. Yelek olarak böyle yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz kullanışlı ve yapımı da oldukça kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.